Şu dayı bizim Türklere benziyor mu? Tam çocuklarını hatırlayacağı, hepimizin bildiği aslında. Pokemon Store karşımızda. Herhalde bu meşhur kalabalık geçit burası. Super Mario. Tokyo'dan yeni bir video ile hepinize selamlar. Bugün Shibuya'ya gideceğim. Sonunda hava açtı. Biraz öğrendim Tokyo'yu, Japonya'ya az çok. Bugün beraber trene bineceğiz. Tren bileti nasıl alınır falan onları da göstereceğim. Çok zor çünkü gerçekten karmaşık bir yapısı var buranın. Tren istasyonları açısından birbirine bağlı ve bir sürü numara var. Numarayı bulman gerekiyor cihazdan gideceğin adrese göre. Bunları ben nasıl yapıyorum, nasıl doğru adresi buluyorum hepsini size göstereceğim kendi öğrendiğim kadarıyla. Şimdi bu meşhur Shinjuku'nun meşhur sarhoşlarının dolaştığı mekandayım. Tren istasyonuna doğru gideceğiz birlikte. Şu anda saat sabah 9:20. Sabah 6:30 gibi ben de uyandım. Kahvaltımı yaptım. Gittim bir tane kafeye. İlk defa Shibuya'ya gideceğim. İki gündür Shinjuku'dayım. Bence yeterli. Bu akşam da Shinjuku'yu biraz gezeceğim ama burada etrafı göstereyim size. Bak dün ben bunu gördüm. Bunlar bu tabelayı kaldırmaya mı çalışıyorlar? Bilmiyorum ama dünden beri uğraşıyorlar. Yıkıyorlar herhalde. Yıkıyorlar ha. Adamlar dünden beri uğraşıyorlar böyle. Dün de geçen kez gördüm. Tabii güvenlik önlemleri had safhada. Bu da bence Japonya'nın gelişmişliğine bir örnek. Güvenlikçi dayı var karşıda. Etrafını işte örmüşler. Dayı abimiz çalışıyor orada. Şöyle zoom yapayım size. Bakın mı bak o bitmiyor. Orada güvenlikçi abi var. Onun etrafına şu araçları çekmişler. Onun yanında başka bir güvenlik var. Dubalarla örmüşler. Yani Japonya dediğiniz zaman arkadaşlar aklınıza gelecek ilk şey önlem, düzen ve disiplin benim gördüğüm kadarıyla. Hava da çok güzel bugün. Güneş de var mis gibi. Tip tip giyinen insanlar var, tip tip yürüyen insanlar var. Yerler bu arada tertemiz arkadaşlar. Gerçekten ben Kanada'da yaşıyorum. Hani Kanada'da yaşamama rağmen bence Japonya Kanada'nın da ilerisinde bayağı temiz. Özellikle şu karşıdan karşıya geçme şu işte yaya geçidi çizgileri. Adamlar bunların üstünü defalarca boyamış. Yani mümkün olduğunca belirgin olsun diye. Hiçbir zaman solmasına izin vermemiş. Türkiye'de yani adam yaya geçidinden geçiyorum diyor ama yaya geçidi solmuş. Belki şoför görmüyor. Belki başka bir şehirden geldi. Ama bu adamlar buna bile önem veriyor. Bence yani bir yaya geçidinin boyasının belirginliği bile ülkenin gelişmişliğinin bir göstergesi olsa gerek. Bugün de gerçekten hava durumunda 30 derece gösteriyor. Geldiğimden beri en sıcak hava olacak herhalde. Nem oranı %88'di bugün için. Karşıdan karşıya geçiyoruz şimdi. Shinjuku'da. Bu şuradaki kafeler, restoranlar, publar falan gece tıklım arkadaşlar. Şimdi malum. Şu bu güvenlikçi dayıların burada ne yaptığını belki duymuşsunuzdur. Başka YouTuber'lardan. Bunlar işte arabalara geç diyor, dur diyor falan. Turistler var. Ben şimdi istasyona gideceğim de. Bir istasyona gideyim. Tren bileti nasıl alınır size göstereyim. Orada görüşmek üzere. Evet şimdi Shinjuku tren istasyonuna vardım. Buradan Shibuya'ya Pokemon Center'ına gideceğim. Nasıl gidiyorum, orayı nasıl buluyorum onu göstereceğim size. Kendi yöntemimle öğrendiğim kadarıyla. Şimdi öncelikle arkadaşlar Google haritadan şuraya gideceğiniz yeri yazıyorsunuz şöyle yukarıya. Pokemon Center'a gideceğim Shibuya'ya. Bundan sonra size böyle seçenekler soruyor neyle gitmek istersin diye. En kısa neymiş? 23 dakika. Bu 23 dakikaya tıklıyorum. Burada işte söylüyor. Zaten renk var. Yeşil renk. Bu yeşil renkte Yamanote Line diyor. Bunu ben gördükten sonra tren istasyonuna girişimi yapıyorum. Mümkün olduğunca şu şeyleri okuyorsunuz tabelalara. Şurada CR yazıyor. CR işte Yamanote Line'in yeşil renkte. Burası herhalde Shinjuku'nun en kalabalık tren istasyonu. O yüzden bayağı insan var burada. Şimdi ben şeyi takip ediyorum. Hala bu şu tabelalardan bakıyorum yeşil renkte. Şöyle şu yukarıdan görüyorsunuz şurada. Oraya varınca ekrandan şimdi seçeceğiz. Şimdi geldik arkadaşlar. Bakın JR Line. Böyle okla burayı gösteriyor. Buradan diyor bileti al. Burada işte cihazlar var. Bu cihazlardan işte İngilizceyi seçiyorsunuz. Maalesef başka dil yok. Çince falan var, Japonca falan. İngilizce tek seçenek. Şimdi şurada harita var. Devasa bir harita. JR Line yazıyor burada da. Şimdi buradan Yamamoto Station'ı bulacağız. Diyor ki sen şuradasın. Shinjuku diyor. Gördükten sonra telefona dönüyorum. Şimdi ben seçtim ya buradan gideceğim yeri.
Burada diyor ki bak sen diyor şu rotaya gideceksin diyor. İstasyonları gör var burada. Ona tıklıyorsun işte. Sizde Türkçe olur büyük ihtimal. 3 tane istasyon var diyor. Birincisi Yogogi, ikincisi Harajuku, üçüncüsü de Shibuya istasyonu diyor. Benim gideceğim yer Pokemon dükkanına. Buradan bakıyorum. Diyor ki sen şuradasın. Aa Yogogi orada bak. Yogogi'yi gördün. Ondan sonra Harajuku, Shibuya. Tamam orada bulduk. Neymiş? Numarası önemli ama işte. 170. Sonra onu gördükten sonra bu makineye geliyorsun, dönüyorsun. Bu bazen karışık oluyor ama yani vakit alabilir ama biraz uğraştıracak işte. Maksat nerede olduğunuzu görün. Ondan sonra işte rengine göre buradan seçersiniz istasyona bakıp. Evet, Shibuya'ya geldim. Şimdi birlikte Pokemon dükkanını bulalım. 9 dakika yürüyecekmişiz. Herhalde bu meşhur kalabalık geçit burası. Biz de karşıya geçelim bakalım. O bayağı büyük. Buraya ilk defa geliyorum bu arada. Şimdi Tokyo'da hep Shinjuku'daydım. Şimdi de Shibuya'ya geldim. Burada işte sırf şu Pokemon dükkanını gezmek için geldim. Birlikte bakmak için Shibuya'ya. Oraya gezdikten sonra bir daha işte Google'a yazacağım. Dediğim gibi plan yok. Plansız geldim. Yazıyorum işte Shibuya'da nerelere görülecek yerler diye. Öyle daha iyi oluyor çünkü bu sefer mesela diyelim Tokyo Kulesi'ne çıkacaksın. Gün doğumunu veya gün batımını izlemek için. Önceden bilet alırsın falan. Bir bakarsın yağmurlu, hava kapalı. Bu insanların bir yerlere gitmesi hiç bitmiyor burada. Hepsi böyle güzel giyinimli, memur tarzı. Turistler haricinde Japonlar. Şu dayı bizim Türklere benziyor ama. Tamam. Şu güvenliğe baksanıza. Had safhada. Adamlar öyle kapatmış ki. Yukarıda işte toz parçaları kayamaya düşmesin diye taşmış. Neyse. Disney Store. Ne varmış içinde acaba? Girebiliyoruz mu ki? Ne diyor? Kapalı. 11'de açılıyor diyor. Saat daha 9:50. Mickey Mouse'un simgesi var orada. Mickey'nin. Burada da böyle bir güzel bir dükkan var. Tasarım neymiş bu merak ettim. Kapalı gerçi ama. Ha kafe. Kitasando kafe. Ama kapalı. Ne güzel. İçerisi tasarımı. Apple mağazası var. Arkadaşlar. Tam şurada. Oo 3 katlı. 2 katlısını gördüm de 3 katlısını görmemiştim. İlk katta telefon var. İkinci katta tablet, üçüncü katta da saat falan herhalde. Burada işte Japonya'da meşhur içecekler falan alabileceğiniz parayı atıp anlık. Kola var, su var, meyve suları falan. Geçen videoda size göstermiştim işte parkı gezerken. Tokyo tam bir para yeme yeri. Bakmayın öyle işte para değeri düştü, ucuzladı falan dediklerine. Evet sonunda açıldı. Yaklaşık bir 45 dakika kadar bekledim. Hedef Pokemon Store. İlk Pokemon Store'a girelim. 90'ların çocuklarının hatırlayacağı, hepimizin bildiği aslında Pokemon Store karşınızda. Vay. Mewtwo bunu biliyorsunuzdur. En güçlü Pokemon. Ne yapmışlar burada? Böyle Pokemon topları koymuşlar şuraya. Bunlar işte Pokemon yüzükleri herhalde. Oo daha büyük burası. Burada da işte resimler falan şuradan giriyoruz. Pokemon dükkanı buradan başlıyor. Şuradan başlayalım. Bunlar bizim Türkiye'de yani 90'larda izlediğimiz birinci nesil Pokemon'lar değil. Malum Türkiye'de hani balkondan atlayan çocuk vardı Pokemon sanıp kendini. Ondan sonra yasaklanmıştı. Bunlar başka seri ama biz Pikachu'ya falan bakalım. Pikachu. Ha Pikachu orada. İşte çocuklar için böyle çocukları eğlendirmek için falan aileler getiriyorlar. Pikachu burada. Burada da işte şey var. Neydi bunun adı ya? Snorlax. Hatırlıyorum. Snorlax. Hala aklımda. Bildiğim birinci nesil Pokemon'lar. Burada ne varmış? Pikachu anahtarlıkları ya. Yok çocuklar için oyuncak Pikachu şeyleri. Bunlar bebekler için gerçi pardon. Başka ne var bakalım. Bunlar Pokemon kartları. Böyle bir sürü kartlar falan var. Burada herhalde tişörte Pokemon bastırıyorlar. Merak ettim. Şöyle şeyler basıyorlar. Pokemon simgelere falan tişörtün üstüne. Burada da işte defterler falan var. Pokemon bardakları. Pikachu yazıyor. Güzel, tatlı. Burada öyle. Ha bunlar da stickerlar işte. Buzdolabını işte bilgisayara falan yapıştıracağınız. Ne varmış? Birinci nesil Pokemon'lar. Gloom muydu bunun adı? Şunun adı Gloom muydu? Bu Pikachu, Raichu, Balbazar, Charizard, Charmeleon. Ondan sonra Psyduck.
Eevee. Hepsi aklımda. Az tasa oynamadık Pokemon tasaları küçükken. Şunlardan alabilirim. Bunlar güzelmiş ya. De taşıyacak yer yok işte. Pikachu, Eevee. Öyle Pokemon dükkanı böyleydi. Gidip bir de Nintendo'ya bakalım. Onların küçük böyle işte cihazları var. Elde oyun oynuyorsun. Böyle Tetris'in büyüğü. Ve onun işte reklamını yapıyorlar adamlar. Burada da Nintendo oyunundan bazı karakterler. Super Mario tişörtleri. Çok güzelmiş aslında bu. Mario'nun... Super Mario. Maskotları. Ya ne kadarmış bunun fiyatı? 1980 yen. Pahalıymış ya. O mantarı biliyorsunuz ya, Super Mario'da üstüne atlayıp öldürüyorduk ya. Bu da işte o bayrağı yakalamadan önce sizi kapan ejderha kılıklı bir şeydi. Oyun cihazları. Bunları alıyorsunuz işte. Bundan sonra oyun satın alıyorsunuz böyle. Mario falan. Oynuyorsunuz. Şuradan bir görüntü var. Bir de Capcom var şimdi. Capcom'u göstereyim size bir de. Bu Capcom dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri arkadaşlar. PlayStation'da falan biliyorsunuz zaten. Bunlar işte Metal Gear falan diye oyunları var. Ya da Street Fighter, hani dövüş oyunu var ya. Onun kurucusu bu şirket. Bu şirketin böyle bir mağazası var burada. Aslında güzel bir şey yani. Böyle dünyaca ünlü oyun şirketlerinin mağazalarının olması. İşte oyundan böyle karakterlerin anahtarlıklarını alabilirsiniz. Evet, Pokemon dükkanı gezisi sonrası şimdi sizlere benim çok sevdiğim dünyaca ünlü Japonya'nın Muji mağazasını tanıtacağım. Sıra var arkamda, hala açılmamış. Arkada görüyorsunuzdur insanları. Bu mağazayı çok ünlü yapan, popüler yapan 3 şey var. Birincisi, öncelikle kıyafetler çok sade, tam böyle Japon kültürünü yansıtan sadelik, sade tişörtler, pantolonlar mevcut. İkincisi ev eşyaları. Bu ev eşyalarında da bu marka benim gördüğüm kadarıyla şunu hedefliyor. Gereksiz şeylerden uzak durup sadece ihtiyacın olan ama o ihtiyacını karşılayacak ürünleri en sade şekilde tasarlanmış ürünler yani. Gelip buradan bu alışverişi yapabiliyorsunuz. Evet, şimdi Muji'de içeri girdim. Direkt 5. kata çıktım. İnsanlar koştur koştur çıkıyordu. Demek ki sebebi şuymuş. Özel ürünler var. Burada bir işte şey kurulmuş herhalde, bir manken falan, dekor falan kurmuşlar. Kapış kapış gidiyor insanlar. Burada özel kıyafetler falan var herhalde. Bak bitmiş bile şu. Şurada vardı bir sürü, direkt bitirdiler. Özel. Bakalım şurada ne var erkekler için. Bir şey var herhalde. Direkt kapıyorlar ya. Anında bitti yani. Burada çiçekli böcekli şeyler falan. Şort, pantolon çok enteresan o. Erkek pantolonu. Ne enteresan bir şeymiş. Kaliteli bir de bu yani. Böyle bol paçalı. Çok iyi ya. Başka ne var? Tişört, kazak var. Bu Muji normalde böyle tasarımlar satmaz ama böyle genelde sade şey yapıyorlar. Demek ki o yüzden böyle farklılık olunca. O tarafta da varmış. Oraya da bakalım ne oluyor. Bak burası da tükenmiş. Hemen sömürmüşler. Vay be. Öyle işte kadın tişörtleri falan. Çocuk gerçi. Burada kadın mı bilmiyorum. Küçük oluyor kadın tişörtleri. 6. kata çıkayım dedim ama orada da böyle işte retro eski tarz şeyler vardı ama kapanmış. Aşağı ineceğiz şimdi. Alt katlarını da göstereyim. Bu sefer en yüksekten başladık. Bayağı büyük. Şimdi Kanada'da falan da ben giriyorum da genelde bir katlı oluyor. Bütün böyle her şey karışık içinde oluyor. Evet, işte Muji yapan arkadaşlar. Bu sadelik, mesela kadın kıyafetleri. Şöyle bir etek var. Gördüğünüz gibi. Sade. Onun üstüne de şöyle bir şey. Tişört, uzun kollu. Yine sade. Böyle eşofman tarzı rengi. Krem renginden sade. Yine kadın için gömlek. Böyle uzun. Böyle uzun bir gömlek. Şurası şöyle bir tasarımlı. İşte Japon dediğiniz zaman arkadaşlar böyle sade. Genelde böyle biraz daha kapalı Japon estetiği, Japon sadeliği. Mesela şöyle bir pantolon var. Geniş paçalı. Şuradan mesela size örnek göstereyim. Şu arkamda. Mesela manken. Şöyle. Mankenin giyim tarzından Japonların işte bu Muji mağazasında ne tarz ürünler sattığını görebilirsiniz. Burada da işte
hırkalar falan. Şu şeyler güzelmiş, bu ceketler bak. Kaliteli de yani. Ve Muji aslında ucuz bir mağaza. Çok da pahalı değil. 29.000 yenmiş bu ya. Eğer yanlış görmüyorsam. Şöyle bir gömlek var. Bu erkek için mi kadın için mi bilmiyorum ama. Güzel bir pijama takımı. 5.000 yen. 4.990 yen. Bildiğin Japon giyim tarzı. İşte böyle bir mağaza. Sadece sade. 3 tane manken yan yana koymuşlar. Kombini gösteriyorlar. Ne kadar sade. Ayakkabısından, pantolonundan üstündeki tişörtüne kadar. Şu tasarımlar özellikle o kadar önemli ki. Bunu bir giyersin dede gibi görünürsün. Bir giyersin moda figürü gibi görünürsün. Uyum çok önemli işte. Japon kadınlarının moda tarzı. Çok hoş. Pantolon, ayakkabı, kışlık, şapka, yeşil ceket. Burada da işte yine Japonların giyme tarzı etek, ayakkabı, siyah ceket, beyaz kazak. Burada güzel bir ceket var. Fiyat 9.900 yenmiş bu ceket. 9.900 yen. Şurada da kombinler var. Bunlar da güzelmiş. Gömlek, kazak. Burada da kombinler var. 3.990'mış bu. Bu herhalde ikisi bir geliyor. İncecik içinde böyle bir şey var. Üstüne de kazak. Rengarenk. Bu da sarımsı hafif. Gömlek üstü. Yani bu mağaza Muji dediğiniz zaman arkadaşlar böyle işte sade moda. Çok da güzel kesimler, tasarımlar. Bu da başka bir Japon giyim tarzı. Böyle. Genelde hep kapalı yani kıyafetler. Bunlarda işte böyle açık giyinme şeyi pek yok. Benim gördüğüm kadar. Genç kızlarda var gerçi, sokaklarda geziyorlar da. Burada bir şey var. Neymiş bu? Kurutulmuş çilek. Yemeğe şimdi. Bunlar bile tarzı. Mesela bak burada şey varmış. Çilekli çikolata. Ne kadar güzel değil mi? Şöyle. Matchalı var mı? Matcha benim en sevdiğim. Şu. Şu matcha arkadaşlar benim en sevdiğim Asya bitkisi. Bununla dondurma yapıyorlar, kahve yapıyorlar, çay yapıyorlar. Ne ararsan. Burada bir sürü şey var. Kurabiyeler. 250 yenmiş bu. Kurutulmuş balık var. Ana. Hamsiye benziyor. Baksana. Bunu yiyorlar. Bu da somon balığının şeyi. Kuru yemiş. Kurutulmuş somon. Bu somon 450 yen. Vitamin. Somondur. Burada böyle hep kurutulmuş şeyler var. Noodle'a benziyor. Neymiş? Ramen chicken. Tavuklu ramen diyor. Hani tavuk nerede? Anlamadım. Burada ramen. Küçük bir şeyler var böyle ama. Nasıl ramense artık. Bunlar ne kadar enteresan şeymiş ya. Kek mi? Kocaman. Öyle şeye gidelim şimdi şurada. Yiyecek değil de tabak çanak. Japon tarzı. Sade. Ben gerçekten seviyorum bunların tabak çatallarını. Şöyle bir tava var mesela. Teflon bu gerçi ama teflon pek sağlıklı değil. Tutacağı böyle tahtadan. Japon tarzı sade. Kaşık kepçeler falan. Tahta kaşıklar var. Bunlar tatlıymış. Bambu mu acaba bunlar? Burada bambu çok ya. Başka ne var? Böyle Japon 990 yenmiş bu. Böyle ağır bir şey. 2990 yen pardon. Tencere. Böyle şeyi var. Buhar üfleme şeyi. Bunları biliyorsunuz. Burası bayağı büyük. Ev eşyaları. Çöp kutusu bile sade. Mobilyalar da var. Bu bayağı büyükmüş burası ya. Ben hiç Muji'nin mesela mobilya yaptığını görmemiştim Kanada'da falan. Mobilya sattığını. Japon tarzı yataklar. Nevresim takımları. Ne güzel renkte bak. Ben bu renkte hiç görmedim. Mesela daha önce. Yumuşacık. Şu yastıklar arkadaşlar bu arada şey oluyor. Pirinç. Adamlar bildiğin pirinç atıyor. Gerçi bu pirinç değil de pirinçli yastıklar var. İçinde pirinç dolu. Böyle. Aslında benim tam şuna ihtiyacım var Kanada'da benim apartmana. Çok büyük de değil. Tam duvarın kenarına koyacağım. Rahat da görünüyor gerçi. 75.000 yen diyor. 75.000 yen. Şu kadar şey. Japonların evde giydikleri terlikler. Muji'nin tasarımına ait. Sade.
790 yen. Bu çok pahalı değilmiş. Bir sürü terlik var burada. Bu oydan mı ya? Bunlar biraz daha kışlık herhalde. O masalar da çok iyi. Gerçek mobilya. Belli. Harbiden. Ikea'ya benzemiyor. 24.000 yenmiş bu. Şöyle yemek masası. Oturmayın diyor. Ha, şunun aynısı bende vardı. Ikea'da da satılıyor bu tarz. Rengi biraz değişik sadece ama 100.000 yen diyor. 100.000 yen. 20 dakikalık video oldu. Bunu ben kesip biçeceğim. Muji gezimizde bu kadar. Yeterli bence. Ben gidip bir kafeye falan oturayım. Video falan editleyeyim. Tekrar görüşmek üzere.